Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte domates konservesi yapacağız. Malum kış ayı geliyor. Yazdan yazlık domateslerimizi konserve yapacağız. Konserve için ben 8 kilo domates kullandım. Domateslerimi güzelce birkaç defa yıkadıktan sonra uygun bir kabın içerisine alarak üzerine kaynar su ekliyorum. Kaynar suyu ekleme sebebim de domateslerin kabuklarının daha kolay soyulabilmesi. Kaynar su ekledikten sonra elim yanmasın diye de soğuk su ekliyorum üzerine, ılıtıyorum suyu. Gördüğünüz gibi bütün domatesleri ıslattıktan sonra güzelce soyacağım arkadaşlar ve büyük bir tencerenin içerisine doğrayacağım. Kışlık hazırlıklar için arkadaşlar 15-20 kilo, 30 kilo, 40 kilo domateslerle yapmanızı önermiyorum. Ben 8-10 kilo domates alarak böyle azar azar hazırlıyorum. Azar azar yapıyorum. Hem beni yormamış oluyor hem de daha kolay oluyor. Domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Ondan sonra yemeklik bir şekilde doğrayacağız. Domates olarak da ben sivri domates kullanıyorum. Konservelerin genelinde sivri domates kullanılır arkadaşlar. Siz isterseniz başka domates kullanabilirsiniz tabii ki. Ama sivri domates konserve için en uygun domatestir. Sizi bekletmemek adına hızlandırılmış bir şekilde bütün domateslerimi doğruyorum. Tüm domateslerimi doğradım ve geldim arkadaşlar. Sekiz kilo domatesten yaklaşık 7 büyük kavanoz çıkar arkadaşlar. Bu tamamen sizin ne kadar süre kaynattığınızla alakalıdır. Suyunu buharlaştırırsanız bu daha da azalabilir. Şimdi altta doğranmamış domates kalmaması adına tencereden biraz domatesi kabıma alıyorum ve yemeklik olacak bir şekilde küp küp doğruyorum. Ben çok küçük doğramıyorum, çok büyük de doğramıyorum. Normal yemeğe konacak şekilde doğruyoruz. Sap kısımlarını, o köke benzer kısmı, sert kısmı ayıklayın arkadaşlar. Onlar ağza geldiğinde çok hoş bir tat vermez. Ben onları ayırıyorum. Bu arada videomu izledikten sonra kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yapmasını istediğiniz arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdi domateslerimi doğradım. Hepsini tencereme alıyorum. Tuz, yağ ve herhangi başka bir şey eklemiyorum. Sadece domates. Şimdi tenceremi yüksek ateşte ocağa alıyorum ve kaynayana kadar bekliyorum. Kaynadığı zaman arkadaşlar bir 5 dakika sadece kaynatmanız yeterli. Ben ara ara karıştırdım altı üstü eşit bir şekilde ısınsın diye. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Çok fazla böyle domatesi tamamen pişirme derecesine getirmeyin. 5 dakika bütün her yeri kaynar olana kadar yapmanız yeterlidir. Çünkü yemeklere koyduğunuzda domatesiniz yemekte de pişeceği için arkadaşlar salça tadına gelir artık. Biz salça yapmıyoruz, konserve yapıyoruz. O yüzden de domateslerin sadece kaynaması, ısınması yeterlidir. Kaynama sebebi de kavanoza koyduğumuzda kavanozu vakumlayabilmesi için kaynar olması gerekiyor. Bakın diri diri domateslerim. Domateslerimi öldürmedim. Şimdi arkadaşlar kavanozlarımın kapağını kaynar suyun içerisine ekliyorum ve bir aşım kaynatıyorum.
Bu da çok önemli. Kenarlardan sıkıcı tutup kavrayabilmesi için kapakları kesinlikle kaynatın. Mikrobu da ölsün arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız herhangi bir kavanozda konservenizde bozulma asla yaşamazsınız. Ben yıllardır hep bu şekilde yapıyorum. Üzerine kaynar su eklediğim kapakları şimdi ocağa alacağım ve biraz da orada kaynatacağım. İyice kaynatıp içindeki mikropların ölmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi domatesimin altını kısıyorum. Kaynamaya devam etsin. Bir bezle kavanozlarımı tutuyorum. Eğer isterseniz bir sos tencereniz varsa ya da bir başka bir kulplu bir tencere tarzı bir şeyiniz varsa kavanoz onun içerisine oturtup doldurabilirsiniz. Ben bezle tutuyorum ve kepçe yardımıyla kavanozumu dolduruyorum. Gördüğünüz gibi kaynarken doldurun arkadaşlar. Soğumaya bırakmayın asla. Bu aşamada dikkat edin, eliniz yanmasın. Ardından kaynar suyun içerisindeki kapağımı alıyorum, kapatıyorum ve çok sıkı bir şekilde kapatmaya dikkat ediyorum. Bakın iyice sıkıyorum. Hava almaması gerekiyor. Ardından hiçbir şey sermediğim dümdüz bir tezgahın üzerine ters kapatıyorum. Soğuk tezgahın üzerine kapatmaya dikkat edin. Daha çabuk vakumlar, daha güzel vakumlar ve kavanozlarınız kesinlikle birbirine değmesin. Ve hareket ettirmeyin arkadaşlar daha sonrasında. Soğuyana kadar kavanozlarınız orada kalsın. Gördüğünüz gibi hepsini aynı şekilde yapıyorum. Elinizden kesinlikle bezi bırakmayın. Sıkma aşamasında eliniz yanmasın. Bezle tutarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5 tane büyük 1 kiloluk kavanoz, 2 tane de yarım kiloluk kavanoz çıktı arkadaşlar 8 kilodan. Bunları ters bir şekilde beklettim. Soğuyunca bu şekilde çevirdiğinizde şu ortasındaki kısmı vakumladığına emin olun. Vakumlamamışsa o domates olmamıştır. Kesinlikle bozulur ve ekşir. Bu şekilde çevirerek saklamak istediğiniz yere koyabilirsiniz. Birkaç gün sonra mutlaka kontrol edin. Eğer bu vakumlaması bozulmuş olanlar varsa onları alıp hemen tüketin. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomu izlemeyi unutmayın. Devamında biber közleyeceğiz. Takipte kalın.